123 saat New York'tan sonra ikinci durağı Miami'de. Şu anda Ocean Drive'dayız. Deniz, kum, güneş, yemek, her şeyin olduğu muhteşem bir vlog sizi bekliyor. Ve gelin bakalım burada kim var? En sevdiğim dostum Tony Montana. Muros color pastel, el sol quema, sudando bajo la palma, que bochorno, un sueño art deco, pero like, esta es la vibra. Para en la ventanita, Que vola hacer. dame la colada full de espumita, con el chisme del día ya tú sabes. Ve Miami'de 3. günümüz. Aslında ilk 2 günü resmen alışverişe ayırdık gibi bir şey oldu. Bir tek Miami Beach'e gittik dün. Miami'ye indiğimiz anda direkt Dolphin'e geldik. Burası bir outlet. Çoğu markanın fabrika satış mağazası bulunmakta. Valizlerimizle geldik. Her yerde zaten valizlerinizi koyacağınız dolaplar mevcut. Üstelik de pahalı da değil dolaplar. Ve defalarca kez açıp kapatabiliyorsunuz. Bu büyük bir avantaj. Şimdi bakalım neler var. Ross adlı mağazadayız. Burada devasa bir valiz bölümü var. Eğer valizleriniz dolu gelirseniz ve alışveriş yapmak isterseniz bu valizlerden bir tane daha ihtiyacınız olacak. Şöyle bir valiz. Sadece 84 galiba. Evet, 84 dolar. Samsonite'ın kendi sitesinde bu mağaza için bizim onaylı satıcımızdır deniyor. Bunu niye özellikle Samsonite üzerinden anlatıyorum? Burada hem birçok bilinen marka var, Nautica gibi. Sadece valizler değil, birçok ürün grubu mevcut. Kıyafetlerden parfümlere, kozmetiğe kadar. Biz en azından gönül rahatlığıyla bir şey beğenirsek, bulursak alacağız. Bir şey söyleyeceğim. Normalde 180 dolarmış. Kemal, Samsonite'in kendisi de 12 dolar NBA gömleği buldum kendime. Aa, çok güzel. Hem de orijinal. De Los Tacos'a geldik. İlk öğünümüz olarak. O kadar çok şey yedik ki buraya kadar doluyum resmen. Empanada denedik. Empanadası muhteşemdi. Taco denedik. Aynı derecede çok güzeldi. Burrito'yu da sevdik ama çok fazla pirinç koymuşlardı içine. Tek kişi bir burrito söylemeyin. 2 kişi de bu kadar çok şey söylemeyin. Evet, şimdi Miami Beach'teyiz. Park alanları yol kenarları oluyor. Buradan QR'la taratıp direkt ödeme yapabiliyorsunuz. Uygulamayı indirmenize bence gerek yok ama önden uygulamayı da indirebilirsiniz. Evet, kahvaltıdan kalktık şimdi. Hesap 150 dolar geldi. Yediklerimiz gayet lezzetliydi bu arada. Öneririz ama dediğim gibi birazcık pahalı. Ve Miami Beach'teyiz. Okyanusta denize girmek o kadar da güzel gözükmese de kum harika ya. Deniz anası falan var mıdır acaba? O zaman yerde göğüs pedi gördüm. Ya deniz anasıydı ya göğüs pediydi, tam seçemedim. Cae la noche, la ciudad mágica se transforma, la vibra es eléctrica. La música en fuego, la noche en candela. Dale que empezó la gozadera. Şu anda Küçük Havana'dayız. Küçük Havana burada 1980'lerden başlayarak Miami'ye göç eden Kübalıların kurduğu bir mahalle diye düşünebilirsiniz veyahut da gelip yerleştikleri. Miami'ye de gerçekten de rengini veren biraz o Latin göçmenler. Tabelalar dahil olmak üzere zaten İngilizce ile beraber İspanyolca hemen hemen her yerde kullanılıyor. Dün mesela markette ya bunları tartmamız gerekiyor mu falan diye direkt market görevlisine sordum önce. İngilizce bilmiyorum dedi adam. Miami'de Walmart'a geldik. Walmart içinde birçok elektronik ürün de bulabileceğiniz bir market zinciri. Amerika'nın dört bir yanında var. Güzel görünmüyor mu? Evet, güzel gözüküyor. Ne kadarmış bu? 5 dolar. Bir sürü donut var burada 4 dolara. 29 dolar. Bu somon fileto. 3 libre diyor. Ne oluyor 3 libre? 2.25 diyor. Bu 1 kilo falan. Buldun mu? 120 liraya Evet, 3 tane güzelmiş. alıyoruz ve büyüklükleri 85'e 60, 55. Bizim kaldığımız ev de bu bölgede. Aslında özellikle bu bölgeyi tercih ettik. Bu bölgede kalmak istedik. Ve Miami'deki evimize geldik. Günlüğüne 200 dolardan az ödedik. Ama ev efsanevi bir ev. Birçok gömme dolap var. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi var. 2 yatak odalı bir daire. Biz bir önceki evde en büyük odayı biz almış olduğumuz için New York'taki evi çekemedik hoş. Bu sefer de dedik Stara ile Utku'nun hakkı en güzel yerde. En güzel odayı kaptılar. Nasıl hissediyorsunuz? Vallahi ilk New York'ta hakkımızı size verdik. Orada da balkonlu ve geniş odayı almıştınız. Biz
Sadece Yangın merdivenli. yataklı odayı seçmiştik. Orada kıyasıya geçtik. Yapacak bir şey yok. Şans Evet. var. Tarık ve Utku ile geldik bu tatile zaten. Onlar bir alışverişlerini yarım bırakmışlardı. Alışverişe doyamamışlardı demek istiyorum ama ayıp olur diye dememiştim. Onlar şimdi bir kere daha gidiyorlar AVM'ye arabayla. Biz de yaya olarak Little Havana bölgesini birazcık turlayacağız. Yani aslında tekle gelmiş olsaydık bu arada şu an şuraya arabayla gelmezdik. Zaten yürüyerek gezme Evet. tercihimiz. Evet, araba kiralamak çok ucuza geliyor. Biz Ford Mustang kiraladık. Şimdi Miami'de araba kiralamak gerçekten çok mantıklı. Fiyatlar da uygun. Biz biraz açıkçası buraya kadar gelmişiz. Güzel bir araba kullanma deneyimi yaşayalım diye üstü açılan bir Ford Mustang kiraladık. Ki bu da bütün full paket 3 günlüğüne $400 gibi bir şeye geldi. Ama bunun yaklaşık yarısı biz arabayı perte çıkarsak bile herhangi bir cezai sorumluluğu, maddi sorumluluğu olmasın diye en üst paket sigorta yaptırdığımız için. Full sigortalık kiralayın çünkü siz ne kadar güzel araba sürerseniz sürün. Buradaki insanlar birazcık tuhaf sürüyor. Sürekli önünüze kırıyorlar falan. Yaya çıktığımızın 20. dakikası. Yürüyemeyeceğimizi anladık. 10 Uber dolar ya. çağırıyoruz. 10 dolar. 10 dolara bizi daha merkezi bir konuma götürüyormuş. Çok sıcak arkadaşlar, öyle böyle değil yani. Çıplak bile gezseniz yok olmaz. Evet, alışveriş yapmayacağız dedik ama biz yanlışlıkla Bayside Marina'ya geldik. Aa, thank you. Duymadın sen. Neymiş? Şeyin güzel dedi, makyajın güzel Aa, dedi. thank you. Marina'da fiyatlar çok çok yüksek. Kesinlikle ve kesinlikle yeme içmeye gelmenizi tavsiye etmem. Alışveriş açısından da pahalı. Bir şeyler içmek için gelinebilir. Biz Hard Rock Cafe'ye oturduk. Zaten aşağı yukarı her yerde fiyatları aynı Hard Rock'ın. Yani işte bira 8 dolar, 9 dolar. İşte alkolsüz kokteyller 8-9 dolar. Alkollü kokteyller 14-15 dolar ki en azından gördüğümüz kadarıyla New York ve Miami ortalamasını gayet rahat karşılıyor diyebiliriz. Hatta bir tık daha ucuz. Bu arada Miami Körfezi'ni, herhalde Miami Körfezi demek lazım. Miami Bay galiba zaten, işte Miami koyunu, Körfezi ne demek gerekiyorsa. Gezebileceğiniz bot turları 25 dolar. Forrest Gump filminde de yer alan kardeş şirketi olan Gump'ın mağazasını bulduk. Çok tatlı ürünler var. Yani tişörtler 25-30 dolar bandında, şapkalar da çok güzel. Aynı zamanda burası bir restoran. Karides, deniz ürünleri ağırlıklı. Gelmeden evvel çok fazla sayıda video izledim. Sonra dedim ki ya bu insanlar Miami'de niye hiçbir şey yapmamış yani hani ya denize girmişler ya yemek yemişler ya bir kokteyl içmişler o kadar. Outlet gezmişler. İlla ki yapılacak bir şey vardır ya modundaydım buraya gelene kadar. Sonra fark ettim ki meğer burada hakikaten yapılacak hiçbir şey yokmuş. Evet, şimdi Chick-fil-A'ye geldik. Tüm menüleri tavuk. Uzun zamandır içtiğim en iyi milkshake olabilir. Kemal'im de böyle bir ice tea aldı. Bir tane daha böyle hamburgerimiz var bu arada. Çektim mi onu da? Bunlar toplamda 30 dolar tuttu. Kemal'in tavuğunun güzelliğine bakın. Evet. Benimki çünkü ızgara ait. Evet, Evet, biz devam ediyoruz. Yine en güzelini kendisine almış. Bu tamamen ücretsizmiş. Midtown'a gitmek istiyorduk. Şu son durakta ineceğiz. Oradan da yürüme zaten. 5 dakika. Tamamen ücretsiz olan bu yüksek trenlerde bunlar. Evet, bunun adı, bu bildiğimiz şeyin adı full loop. Yani bildiğiniz ring atıyor. Sürekli bir rota üzerinde aynı tren dönüp duruyor. Trenle Midtown'a gidelim dedik. Böyle çöp içinde bir yere geldik. Ama duvarlar güzel. Miami'nin arka sokakları. Herkes güzel yerlerini gösteriyor. Güzel, hoş ama çok kötü kokuyor ve tekinsiz tipler geziyor. Bir tık korkmuyor değilim. Bir tık ama. Kemal her zamanki gibi bildiğiniz gibi rahat. Bize burada kimse bir şey yapamaz edasında. Çekmece çocuğuyuz. Ama büyük çekmece. Ve Midtown bölgesindeyiz. Buraya gelirken grafitilerle dolu birazcık da tekinsiz ama güzel sokaklardan geçiyorsunuz. Burasıysa yani Miami'nin daha kalburüstü mekanlarının olduğu belli ki Midtown bölgesi. Kardelen'le Star'a falan birbirlerinin fotoğrafını çekiyorlar. Kardelen Hanım, Miami Midtown hakkında ne düşünüyorsunuz? Midtown'u daha çok beğendim. O kadar da dibime girdi. Şu ceketimi normalde içi boş giyecektim. Fakat dekolte bantımı evde unutmuşum. O yüzden sabah giydiğim büstiyeri ters çevirerek giydim. Beyninizin %100'ünü kullanırsanız ne olur? Hadi Evet. sahile doğru devam edelim. Midtown kısmını bir de sahilde Kendine görelim. haksızlık yaptı diyelim.
Daha zeki bir insan kendisi. Giyindiği kıyafeti ters çevirmenin ötesinde bazı meziyetleri olduğuna şahidim. Miami'deki bu moda bölgesi diyelim, birbirini kesen birkaç sokaktan ibaret. Yani biraz farklı anlatılıyor bence Miami. Hani insanlar izlediği şeyde mutlu olmak istiyor. Gitmese de orası çok güzelmiş gibi anlatılsın istiyor. Deniz çok güzel, palmiyeler çok güzel, eğlenceli mekanlar var. İnanın bana hepsi bu. Şimdi Moda Caddesi olan bir yer burası biliyorsunuz ki. Orada böyle mağazalardan oluşan avlu tarzı bir yere girdik. Moda Caddesi aslında o kadar da güzel bir yer değildi. Çok ünlü lüks markaların falan olduğu bir yerde okey ama vitrinleri bile o kadar güzel değildi. Hani bazı yerlerde vitrin bakmaktan bile keyif alıyorsun. Ama burası bir tatlı geldi benim gözüme. Geliyorlar, fotoğraf falan çekiliyorlar. Muhtemelen ben de burada güzel bir fotoğraf çekileceğim şimdi. Miami moda bölgesinin alameti farikası anladığım kadarıyla şu anda içinde bulunduğumuz avlu. Gördüğünüz gibi Stara Hanım, Kardelen Hanım'ın fotoğrafını çekiyor. Birazdan muhtemelen Kardelen Hanım, Stara Hanım'ların fotoğrafını çekecek. Utku çanta taşıma görevini ifa ediyor. Ben kendi kendime burada vlog çekmeye çalışıyorum. Yani böyle bir yer. Bütün yerelleri burada görünce hemen gittik arabayı bir yere attık ve buraya geldik. Bir tavuklu bir etli söyledik. 2 tane daha farklı siparişimiz var ama onlar henüz gelmedi. Kemal'im mandalinalı bir Meksika içeceği almış. Bir de 2 tane daha takomuz var. Bütün bunlara ne kadar ödedik? İçecekle beraber 4 taco $30. Oldukça iyi. Yani Amerika Miami'ye göre. standartlarında evet. Etli olanı yedin galiba. Bu bir şey kuyruğuydu değil mi? Evet, dana kuyruğu. Güzelmiş. Başarılı mı? Bir kere daha yemiştik taco. O da güzeldi. Emin misin? Şimdi etli biryamız geldi. Bu birazcık fazla sıcak. Bunu deneyemeyeceğim ben şu anda. Şimdi Diğer takocuyu unutun, bu takocu efsane. Bu müthiş bir şey yani. biz söylemedik ama Utku'yla Star'da da burrito söylediler. Şimdi şöyle bir yorumda bulunabilirim. Bir önceki yediğimiz de çok lezzetliydi aslında ama bizce birazcık fazla pirinci basmışlardı. Şimdi buradan gördüğüm kadarıyla et pirinç dengesi daha orantılı. Şimdi Star'a ağzı yanmazsa ondan bir denesin. Çok güzel. O çok pirinç ağırlıklıydı. Çok lezzetliydi ama pirinç, ya bir şeydi pirinç yiyordunuz. O kadar fazlaydı. Bu çok dengeli, çok güzel. Bu arada bu üzerindeki ceketi bence Yalnız mantıklı yani. Beyninin %100'ünü kullandığında dahi arkadaşımız aynı anonsu yaklaşık 1 saat önce çektiğini unutuyor. Evet, bir de bununla ilgili olarak şöyle bir şey de söyleyeceğim. Ben B12 vitamini aldım. Eğer içmeyi unutmazsam B12 içeceğim. Böylece de her konuyu tekrar anlatmamayı planlıyorum. Çok rahat. Arabamız yok. Ah oradaymış tamam. Arabayı çektiler zannettim. Benim de indi. Ama gözükmüyor. Böyle küçük şoklarla ekibi diri tutuyorum. Herkesin enerjisi yerine geldi mi? Gezmeye devam. En la noche, la ciudad mágica se transforma, la vibra es eléctrica. La música en fuego, la noche candela. Dale, que empezó la gozadera. Ay, 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 ay. La, 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 la. La, 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 la. Venga, vamos a bailar. Ay, oh. La, 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 la. Miami'de Vizcaya bahçelerindeyiz. Burası 1918'de bir zenginin özel mülkü olarak inşa edilmiş. 1953'e kadar da yine özel mülk statüsünü korumuş. Dünyanın dört bir yanından nüfuzlu, ünlü, zengin misafirlerin ağırlandığı o tarihler boyunca anlatılıyordu bilgi panosunda. 1953'ten sonra galiba burası ziyarete açılmış. $25 yetişkinler için bilet ücreti. Amerika'da 100 yıllık bir ev bulmak çok kolay değil. En azından Miami'de. Şimdi biz de Miami'deki tek kültürel etkinlik olarak bunu bulabildik. Bir de aklınızda bulunsun, doğal yaşam parkı var. Timsahları görebiliyorsunuz. Ona niye gitmediniz derseniz Kardelen timsah görünce bayılıyor. No sé, bro, esto es un show, pero like,
hasta vibrar. Cae la noche, la ciudad mágica.